Meksika'nın derinliklerinde Chiapas eyaletinin Yeşil Cehennem olarak adlandırılan balta girmemiş ormanlarında saklı olan Palenque antik kenti, insanlık tarihinin en gizemli keşiflerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. 1994 yılında gerçekleştirilen ve arkeoloji dünyasını sarsan bu keşif, sadece bir mezar buluntusu değil, aynı zamanda kimya, siyaset, aşk ve vahşetin iç içe geçtiği binlerce yıllık bir dramın hikayesidir. İşte Palenque'nin Kızıl Kraliçesi'nin her detayıyla büyüleyen 1300 yıllık uykusundan uyanışının kapsamlı öyküsü, arkeolog Arnoldo González Cruz ve ekibi 1994 yılının bahar aylarında Palenque'nin merkezinde rutin kazı çalışmalarını yürütüyorlardı. Odak noktaları, tapınak yazıtlarının, Büyük Kral Pakal'ın mezarı, hemen yanında duran, daha mütevazı ve yıkılmaya yüz tutmuş Tapınak 13 adlı piramitti. O döneme kadar arkeologlar bu yapının ya boş olduğunu ya da önemli bir buluntu barındırmadığını düşünüyorlardı. Ancak arkeoloji çoğu zaman sabır ve sezginin birleştiği noktada mucizeler yaratır. İşçiler piramidin üst katmanlarını temizlerken alışılmadık bir mimari anomaliyle karşılaştılar. İnsan eliyle büyük bir titizlikle taş ve çamurla doldurulmuş, adeta mühürlenmiş dar bir koridor. Maya dünyasında bu tür bir mühürleme işlemi, içeride çok değerli bir şeyin saklandığının veya dışarıya çıkmaması gereken bir tehlikenin hapsedildiğinin işaretiydi. Koridorun sonundaki beton kadar sertleşmiş kireç taşı duvar delindiğinde, arkeologlar içeriye bir optik sonda uzattılar. Gördükleri manzara gerçeküstüydü. Tamamen kırmızıya boyanmış bir oda ve merkezde devasa bir lahit. Arkeologlar odaya ilk adımlarını attıklarında kendilerini bekleyen biyolojik tuzağın farkında değillerdi. Havada asılı kalan ince, parlak kırmızı bir toz tabakası araştırmacıların nefesini kesti. Boğazlarda metalik bir tat, gözlerde yanma ve ani baş dönmeleri baş gösterdi. Yapılan laboratuvar analizleri bu tozun antik bir kimyasal silah olduğunu kanıtladı. Kinovar. Kinovar, cıva sülfürden oluşan son derece zehirli bir mineraldir. Mayalar bu minerali öğüterek mikroskobik boyutlarda solunabilir bir toz haline getirmişlerdi. Bu bir tür antik güvenlik sistemiydi. Mezara giren bir yağmacı bu tozu soluduğunda cıva doğrudan akciğerlerine ve kanına karışacak, böbrek iflası, sinir sistemi çökmesi ve sanrılarla dolu acılı bir ölüme mahkum olacaktı. Mayalar, kraliçelerini sadece taşla değil, kimyasal bir lanetle de korumuşlardı. Tonlarca ağırlıktaki lahit kapağı hidrolik krikolarla milimetre kaldırıldığında, arkeoloji tarihinin en ikonik karelerinden biri ortaya çıktı. Lahitin içi ağzına kadar kırmızı tozla doluydu. Sanki kraliçe kurumuş bir kan gölünün içinde yatıyordu. İçerideki iskelet, 13 asır boyunca cıva tozuyla temas halinde kaldığı için kemiklerinin içine kadar kırmızıya boyanmıştı. İskeletin üzerine binlerce yeşim taşı, malakit parçası ve inci serpilmişti. Mayalar için yeşim altından çok daha değerliydi. O yaşamın nefesi ve sonsuzluğun rengiydi. Mezar odasında kraliçenin kimliğine dair hiçbir yazıt bulunmaması, bilim insanlarını uzun süreli bir dedektiflik hikayesine sürükledi. Antropologlar kemikler üzerinde yaptıkları incelemelerde şu verilere ulaştılar. Cinsiyet ve yaş, 50-60 yaşlarında en az bir çocuk doğurmuş bir kadındı. Maya toplumunda ortalama ömrün 35 olduğu düşünülürse, bu kadın oldukça uzun ve ayrıcalıklı bir ömür sürmüştü. Alnı arkaya doğru aşırı derecede eğimliydi. Bu, Maya soylularının bebeklik döneminde başlarını tahtalarla bağlayarak oluşturdukları Mısır koçanına benzeyen tanrısal bir kafa şekliydi. Bu, onun en yüksek asalet sınıfından olduğunu kanıtlıyordu. Diş minesi üzerindeki analizler kadının Palenque'de doğmadığını gösterdi. O, bölgeye dışarıdan gelen bir yabancı gelindi. Yapılan karmaşık DNA testleri, onun Büyük Pakal ile kan bağı olmadığını ortaya koydu. Tüm ipuçları tek bir ismi işaret ediyordu. Ixtizakbu Ajaw. O, komşu bir krallıktan Palenque'ye gelen
ve Kral Pakal ile evlenerek imparatorluğun en güçlü kadını olan kraliçeydi. Mezar odasında lahitin dışında 2 iskelet daha bulundu. 30 yaşlarında bir kadın ve 11 yaşlarında bir çocuk. Bu kişilerin kemiklerinde kraliçe kadar yoğun kinovar yoktu çünkü onlar mühürlenmemişlerdi. Bu kişiler kurban edilmişlerdi. Kadının göğüs kafesinde kalbinin obsidyen bir bıçakla çıkarıldığını gösteren izler vardı. Bu, modern etik anlayışımız için korkunç görünse de Mayalar için teolojik bir zorunluluktu. Kraliçenin yeraltı dünyası olan Sibalba'ya giden karanlık ve tehlikeli yolda hizmetçilere, korumalara ve rehberlere ihtiyacı vardı. Bu 2 kurban sonsuzlukta kraliçeye yemek hazırlamak ve onu iblislerden korumak üzere görevlendirilmiş ebedi ruhlardı. Mezardaki en etkileyici eser, yüzlerce malakit parçasından birleştirilmiş olan cenaze maskesidir. Maskenin gözleri parlatılmış siyah obsidyenden, göz beyazları ise deniz kabuğundan yapılmıştır. Mayalar, ölümden sonra etin çürümesiyle insanın kimliğini kaybettiğine inanırdı. Taş maske, ölen kişiye yeni, çürümeyen ve tanrısal bir yüz kazandırıyordu. Bu maske sayesinde kraliçe, yeraltı dünyasının tanrıları karşısına çıktığında hiç kimse olarak değil, kudretli bir hükümdar olarak tanınacaktı. Maskenin malakitten yapılmış olması, kraliçenin yabancı kökenine zarif bir atıftı. Kraliçenin sol elinin yanında bilinçli olarak kırılmış küçük bir kireç taşı heykelciği bulundu. Bu, krallık ve şimşek tanrısı Keavil'in bir tasviriydi. Bir tanrı heykelinin kırılarak mezara konulması, Pakal'ın yaşadığı derin kederin ve gücümün yarısı seninle gitti mesajının sembolik bir ifadesi olarak yorumlanmaktadır. Bu detay arkeolojik bulguları kuru birer veri olmaktan çıkarıp binlerce yıl öncesinden gelen insani bir duyguya dönüştürmektedir. Bugün Kızıl Kraliçenin kemikleri üzerindeki kinovar kalıntılarıyla birlikte Palenque Müzesi'nde özel koruma altında tutulmaktadır. Cıva, kemiklerin içine o kadar derinlemesine işlemiştir ki temizlenmesi imkansızdır. Kraliçe sonsuza dek kırmızı kalacaktır. Bu keşif, Maya medeniyetinde kadınların sadece birer figüran değil, imparatorlukları ayakta tutan matriarklar, ana erkil liderler olduğunu kanıtlamıştır. Palenque'nin dumanlı ormanlarında Kızıl Kraliçe hala sessizce nöbet tutmakta ve dokunulmaması gereken sırlar barındıran o yeşil tepelerde henüz keşfedilmemiş binlerce hikaye yatmaktadır.